Buradaki herkes sadece partilemek için doğmuş gibi yaşıyor bence. Nihayet Galce konuşan birini buldum. Top! Aynı fiyatlar ama burada gelir çok daha yüksek. Kahvenin fiyatı hem İngilizce hem Galce yazıyor. Galler 2 günde en sevdiğim ülkelerden biri haline geldi. Bir gecelik ücreti bu otobüs durağı niye ters? Deniz kalmamış. Çünkü buralarda çok eğlenceli. Eğlenceli şekli yok. Arkadaşlar, Galler'in başkenti Cardiff'ten herkese selamlar. 2 gün boyunca Galler'deyiz. Burası bizim ülkemizde çok az bilinen bir yer ama size mümkün olunca elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Benim için de bir ilk deneyim. İlk izlenimlerim de oldukça güzel. Çünkü geldiğimizden beri acayip güzel bir enerji, pozitif hava hissettim. İnsanlar çok cana yakın. İskoçlar gibi Galler halkı da böyle çok pozitif Akdeniz insanı enerjisi taşıyor. Bakalım hep birlikte keşfedeceğiz. Gülşah, senin de ilk izlenimlerini alalım Galler ve Cardiff'le ilgili. Ben asla böyle bir şey beklemiyordum, dürüst olayım. Değil mi? Sıkıcı bir yermiş gibi sanki. Buradaki herkes sadece partilemek için doğmuş gibi yaşıyor bence. Ve sanki hafta sonunu beklemişler ya da bilmiyorum sanki her günleri böyleymiş gibi. Çünkü İstiklal Caddesi büyüklüğünde bir cadde hayal edin. Burası şu an öyle. Ve İstiklal Caddesi'yle sağlı sollu bir sürü alışveriş lokasyonu. Burada yemin ediyorum %90'ı falan sadece eğlence mekanı. İnsanların yüzü gülüyor. Yolda yürürken laf da atıyorlar Evet, falan çok böyle. sevecen, çok değil mi? Var yani. Havadan dolayı mı da bilmiyorum. Kafaları iyi olabilir ama şimdi biz çok şanslıyız. Bir hafta boyunca Birleşik Krallık'tayız ve full güneşli. Belki o da Aynen. Ama bak İngiltere'de böyle değil insanlar. Burada daha bir cana yakın. Cana yakınlar, evet. Vallahi ben ilk şeyde ısındım. Bu ülkeyi tanıyacağız. Çünkü dillerinden de bahsedeceğim, kültürlerinden de. Yarın bir balıkçı köyüne gideceğiz. Orada kalacağız. Fişli bir şeyler, kasabanın adını da tam hatırlamıyoruz. Neyse bakalım hep birlikte keşfedeceğiz bu ülkeyi. Arkadaşlar bu yanımda gördüğünüz kale Cardiff Kalesi 11. yüzyılda yani 1000'li yılların başlarında inşa edilmiş ve hala ayakta. Gerçekten çok güzel bir kale. Bu vesileyle size biraz bilgi de vereyim Galler'le ilgili. Galler'in şu andaki nüfusu 3.200.000 civarı ve bu nüfusun 370.000'i başkent Cardiff'te yaşıyor. Yani bu da toplam nüfusun %10'u kadar ediyor. Ama metropolitan alan nüfusu ise 1 milyona yaklaşıyor. Bu video boyunca tabii ki Galler'in tarihi, İngilizlerle olan ilişkileri ve dilleri konusunda da bolca paylaşım yapacağım. Valla o kadar çok mekan var ki hepsi de eğlenceli görünüyor. Bir buna girelim sonra diğerlerini de deneyelim dedik değil mi? Bakalım şöyle bir mekan. Prince of Wales, Galler Prensi. Prens Charles'ı şu an William oldu. Ay hiçbir fikrim yok. Kaçırdım ben onları. Muhtemelen William oldu. Bir girip bakalım mekana. İlginç bir şekilde birçok kişide böyle kostümler var. Bakın şu tarafta erkekler bir kadın kılığına girmiş Gülşah. İlginç, soralım mı acaba? Hello. So, I have a question. Why everybody has costumes? Why without reason? I was thinking Cardiff was a boring place. Oh, no, not at all. It's so much fun. It was lovely meeting you. Yeah. The Pope.
Let's see the Pope. The Pope is here. Gelin de var burada. İlginç tipler. Holy Party. Holy Party. Yes. Bakın. Gerçekten eğlenceli insanlar. Çok ilginç. Arkadaşlar vallahi bu Galliler, Galli halkı gerçekten çok eğlenceli. Sürekli birileri geliyor, laf atıyor, muhabbet ediyoruz. Acaba samimiyetlerinden mi yoksa kafaları çok? Kafaları iyi bence ama daha şey olmadan da böyleydiler. Yani mekan gelmeden akşam saatlerinde Gerçi de evet. eğleniyorlar gençler vesaire. Yarın bir tane balıkçı köyüne gideceğiz. Onu da anlatacağım. Buradaki tanıştığımız insanlar o köyden çıktı. Bu kadar denk gelebilir. Neyse ona geleceğiz. Biz gece hayatına devam edelim. Hangi mekana gitsek kararsız kaldık. Cardiff gerçekten çok eğlenceli bir şehirmiş. Çok eğlenceli Böyle insanlar. eğlence şekli yok. Ben alkol şekli bu barda dans etmeye çıktım. Şimdi eğlence hayatlarını gösteriyoruz. Yarından itibaren kültürel konulara da gireceğiz. Evet. Öteki yerin 2-3 yanında böyle bir yer gördük. Burada gelenekmiş. Düğün olunca hani bride'ın yanında arkadaşlar oluyor Gelinin yanında. Bunlar da onun gibi giyiniyor. Bir de bunları önleyen tipler oluyormuş arkadaşlar arasında. Gelin kıyafeti giyiyormuş. Tuhaf kostümler giyiyorlar. Gösterelim şimdi. Bakın burada var onlardan böyle. İlginç bir adet yani. Değil mi? Eğlenceliler herkes ama. buna okey bu arada Evet. yani. Eğlenmeyi biliyorlar gibi. Dünyanın dört bir yanında gençler eğlenmeyi biliyor ve buna imkanları var. Darısı bizim başımıza diyelim. Günaydın arkadaşlar. Dün gerçekten çok keyifliydi. Bu kadar eğlenceli olmasının sebebini de öğrendik. Bu Cardiff'te 3 tane üniversite varmış ve bu 3 üniversitede toplam 75.000 öğrenci varmış ve hafta içi bile böyle oluyor dediler. Bu kadar keyifli ve hareketli oluyor dediler. Bu arada size Cardiff'i göstereyim. Cardiff'in mimarisi karman çorman. Yani bizim Türkiye'deki binalara da benzeyen çok bina var. Eski yapılar, yeni yapılar birbirine girmiş durumda. Görsel olarak çok güzel bir şehir değil ama gerçekten enerjisi güzel, keyifli. Bilmiyorum tabii kapalı havada da böyle olur mu? Neyse biz 2 saat şimdi buraları gezeceğiz. Sonrasında trene atlayıp kuzeyde bir balıkçı kasabasına gidiyoruz. Asıl orayı çok merak ediyorum. Ama bak burada da bir hareket cadde var. Burayı da yürüyebiliriz. Buranın Galler kültürünü daha iyi keşfetmeye çalışacağız. That beats for only you and know. Arkadaşlar bu arada videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma abone olmanız da beni ayrıca motive eder. Buranın insanının sıcakkanlılığından bahsetmiştim ya. Dün şöyle bir şey oldu biz otele geldiğimizde. Otelimizde bu arada son dakika tuttuk. Tren garına indikten sonra hemen orada ayarladık otelimizi. 4.800 TL'ye yani 95 pound'a 2 kişi bir gece konaklama ve çok merkezi bir yerde. Her yere yürüyerek 4-5 dakika tren garı da
dahil olmak üzere. Kahvaltı dahil değildi. Biz böyle resepsiyonistle biraz sohbet ettik. Sohbet ettikten sonra böyle kanı ısındı herhalde bize. Dedi ki ben sizin için kahvaltıyla dahil ediyorum dedi. Normalde dahil değildi. Çok da güzeldi kahvaltı sabah. Şimdi kahvaltı yaptık, öyle gezmeye çıktık. Otelin linkini videonun altına bırakacağım. O oteli tutmasanız bile bu civarda tutun çünkü konum olarak bence gerçekten çok iyi. Diğer detayları da video ile ilgili gittiğimiz yerler vesaire hepsini videonun altına yazacağım. Yani izledikten sonra muhakkak açıklamaları okuyun. Böyle yerel lezzetlerin tadına bakmamız için Cardiff Market'e gelmemizi söylemişlerdi. Bakın burası 1891'den beri hizmet veriyormuş ama ilginç bir konuyu da anlatacağım şimdi buraya gelmişken. Galler'in 2 tane resmi dili var. Biri İngilizce, birisi de kendi dilleri olan Galce. Bütün her yerde tabelalarda hem İngilizce hem Galce yazıyor. Mesela İskoçya'da böyle değil. Onların da İskoçya ve İskoç kelçesi resmi dilleri ama çok az yerde böyle 2 tabela birden var. Burada ise neredeyse bütün tabelalarda 2 dilde görebiliyorsunuz. Şimdi yerel yemek aramaya çalışırken böyle bir yere geldik. What's your name? Adam. Adam sağ olsun bize böyle bir şey verdi. Is this a local food? Yes. You are local, right? Well, Yes, this is our business. ah, Our family okay. business. So what is this called exactly? It's either Welsh cake or baked stone. So I'm gonna try this. Güzel. Tadına bak. Çok güzel. Gerçekten güzel ama. Sen daha iyi tanımlıyorsun. Nasıl tanımlarsın? Gayet iyi. Keşke biraz daha aç olsaydım. İçinde. It's amazing. Thank you very much. So is this the only famous thing or? This is the most famous, but we do like 13 different flavors. Okay. Yeah, this is the But original. how much is this one? 60 Like- pence. Yeah. Aa, çok da uygun. Ne kadar ediyor? 50 ise 30 TL falan. Where in 30 Turkey TL. you from? I'm from İzmir Yeah. and she's from Istanbul. Have you ever been in A few Turkey? times, yeah. And we've been to Bodrum. Many people we talk here, Yeah. they've been to Turkey or either has a house in Turkey. Yeah, yeah, great place. This is the first time for us in Wales Yeah, and we love you're it. welcome. People are like Mediterranean people. Yeah, oh, Yeah, we are nice. very surprised. This is like the Turkish thing. Yeah. Like it's amazing. How long are you in Cardiff? We just came Yeah. yesterday evening and today we are going to Fishguard. Oh, Do you know lovely. it? I know Fishguard. We want to like meet local people and talk to them. Yeah. Do you speak any Welsh? No, nothing. Okay, but in that West area I Wales, think... you'll find people who speak Welsh. Cardiff mainly English. I mean, there's Yeah. some people who speak Welsh, but you know. But I saw the signs everywhere. It's in English and I know it's Welsh. very annoying. Is it? No. It's very cool. No, because the first language is Welsh, but most people's first language Yeah. is English. So sometimes you miss what the sign is trying to Yeah. tell you because you can't understand Welsh. I think government is trying to change it. They will make everyone learn Welsh language, I think. I think, you know, don't get me wrong, I understand benefits behind keeping a language, but at the same time, if you look at Welsh schools, it's having a negative impact on the Really? education of children trying to learn this really archaic Celtic language, you know, it's not easy. This is like a transition period. The guess first so, yeah. few Who years, knows? but Yeah. maybe after 10 years. But what use is it? You can't go anywhere and speak Welsh. Nobody speaks Welsh. Everyone speaks English. You Yeah. know? I'm not sentimental like that. Okay. You know, I'm practical. Well, That's guys, very logical. it's lovely chatting to you. Thank you. Nice to meet you. Listen, this is That's okay. Thank you so Nice much. to meet you. Bakın ben bunu öylesine hamurları koydukları yer sanıyordum. Meğersem burada pişiyormuş. Galler nüfusunun sadece %20'si yani 560 bin civarı kişi Galce konuşabiliyor. Yani nüfusun büyük bir kısmının ana dili ve tek bildiği dil İngilizce. Şimdi bir Gal milliyetçileri var ülkede. Bu Gal milliyetçisi kesim dilin öğrenilmesine çok önem veriyor. Ki hükümet de bu sene içinde şöyle bir yasa çıkarmış. Okullarda artık herkesin Galce öğrenmesini zorunlu hale getirmiş. 2050 yılına kadar en az 1 milyon Galce konuşan insan olmasını istiyorlar. Bu da nüfusun %30'u kadar bir oran ediyor. Gülşah, sana bir sorum var. Bu Britanya adalarının yerli halkı kimlermiş? Bundan 1500-2000 yıl önce. Keltler.
Keltler o zaman şöyle Britonlar deniyormuş bunlara. Daha sonra 400 yılına kadar filan Roma İmparatorluğu buradaymış. Evet. Sonrasında ise İngilizler 500'lü yıllarda Cermen halkı olarak buraya gelmişler. Bu süreçte de Briton halkı Kelt işte şu bu diye ayrılmış ve daha da ayrışarak Gal olmuşlar, İrlandalı olmuşlar, İskoç olmuşlar. Böyle bir tarihi süreci de var buranın. Yani aslında yerel halkı bu adaların İngilizler değil, İskoçlar, İrlandalılar ve Galler. Galler halkı ya da Galli deniyor Türkçe galiba. Öyle deniyor. Kendilerine de Kımru mu? Öyle bir şey diyorlar. Kımru kendi dillerinde. Türkçe'de Galler kelimesi Fransızcadan geliyor. Bizdeki zaten birçok ülke ismi Fransızcadan Türkçe'ye geçmiş durumda. Her şehirde bir caddeyi mutlaka İstiklal Caddesi'ne benzetiyorum. Cardiff'in İstiklal Caddesi de bu cadde galiba. Queen Street, Queen Caddesi olarak geçiyor. Çok hareketli, bol bol mağaza olan bir cadde. Cardiff'in bu karmaşık mimarisi gibi tabela kirliliği de bize çok benziyor. Bakar mısınız? Böyle renk renk her telden tabela var. Hiç sevmem. Bizim zaten bence şehirlerimizin Türkiye'deki en büyük problemlerinden biri bu tabela kirliliği. Burada da çok gözüme battı. Burası da dün gece geldiğimiz kafelerin olduğu cadde. İsmi St. Mary Caddesi. Buranın da mimarisi bizim orası gibi karman çorman. Bir kafede şimdi mola vereceğiz, kahve içeceğiz. Kahvenin fiyatı Americano 2.99 poundmuş. Başka yerlerde baktım 2.5 pound'a da var. Cardiff öğrencilerden dolayı bilmiyorum daha ucuz bir şehir. Dün akşam birayı da 4 pound'a almıştık değil mi? Yani o yüzden çok fazla İngiliz turisti de vardı buranın. Muhtemelen ucuz diye buraya eğlenmeye geliyorlar diye tahmin ettim. Fiyatlar uygun görünüyor ama çok fazla bir şey yiyip içmediğimiz için yorum da yapamıyorum. Arkadaşlar Cardiff seyahatimizin sonuna geldik. Şimdi tren garına geldik ve Fishguard diye bir mahalleye gidiyoruz. Gülşah benden önde geldi sanmıştım ama anca yeni gelmiş o da. Şu an trenimize bineceğiz. Trenimiz bozulmuş. Şimdi tren değiştirmemiz gerekiyormuş. Bu taraftaki platforma geçtik ama bir şey anlatacağım. Galler halkı çok iyi. Bir tane abi vardı. Sağ olsun bizim valizlerimizi kendisi ağır bir de valizler. Bakın kocaman valizler ama adamcağız sağ olsun hiç bize sormadan indirmiş. Değil mi? Sevdik biz Galler halkını. Arkadaşlar bakın burada kasabaların isimleri de tren garında hem İngilizce yazıyor hem de Galce hali. Swansea burası. Kendi dillerinde de Abertave gibi okunuşunu bilmiyorum ama yazılışı öyle. Burada YouTube videosu mu çekiyorsun dediler. Do you guys speak any Welsh? Rydw i'n hoffi coffi, rydw i'n pebyg na penol. Fishguard'a vardık. Buranın Galce ismi de Abergwyn'mış. Nasıl Gülşah ilk izlenimlerin? Mis gibi sıcacık.
Değil mi? Böyle ferah bir hava da var. Zaten hemen şurada karşımız deniz. Biz burayı nasıl bulduk? Gülşah'la nereye gitsek yerel derken Gülşah haritada. Haritadaki en batı noktayı seçtim. Aynen ve çok meşhur da güzel bir Evet, kasabaymış. Göreceğiz hep birlikte. Şu an Uber bekliyoruz. Çünkü otelimiz tam merkezde. Buraya 2 kilometreye yakınmış tren garına. O yüzden Uber'le gidelim dedik ve sadece 4.90 tutuyor. Uber'e bir türlü bağlanamadık. O yüzden otobüs bekliyoruz. Ama yanlış yöne bakıyoruz. Arada sol. Halbuki otobüs bu yönden geliyor olması gerekiyor. Bir de bir şey daha soracağım Gülşah. Bu otobüs durağı niye ters? Ay rüzgardan dolayı diyeceğim de ne alaka? ChatGPT'ye sorduk bu konuyu ama bana verdiği cevaplardan sadece mantıklı geldi. Bu yoldan araçlar geçiyor ya, su sıçratınca burada bekleyenlerin üstüne gelmemesi için, ki burası çok yağış alan bir ülke. Bizim şansımıza tabii bütün Britanya'da hava güneşliydi bütün hafta boyunca. Belki bir de şu olabilir saydığı sebeplerden. Şimdi durak burada ya. Şurada kapıyı açtığı zaman daha güvenli oluyormuş insanların bilmesi. Belki bu da geçerli bir sebep olabilir. Otobüse bindik. Bizden başka da kimse yok zaten. Ücreti de kişi başı 1 poundmuş. Fena da değil. Bayıldım bu kasabaya ya. İnsanın içini ısıtan bir kasaba. Nüfusu da sadece 3000 civarıymış buranın. Otelimiz de burası, tam şehrin göbeğinde. Burayı da trendeyken tuttuk. Bir gecelik ücreti 4100 TL civarı, 78 pound'tu galiba. Kasabanın sokak aralarında yürüyoruz. Bir tane mi yani bir çirkin, mimariyi bozan bina olmaz yani. Acayip ya. Pastel tonlarda rengarenk evler, limon sarıları, mint yeşilleri, kırmızı kapılar falan, mor kapılar ya, inanılmaz tatlı. Değil mi? İnsanın içi açılıyor. Evet. Muhtemelen havalar burada çoğunlukla kapalı ya. O renkli Yaparak olsun diye. Ama şimdi baksana şu güzelleştiriyor. taş binalarda çok güzel. Yani biz niye böyle estetik bırakmayı beceremiyoruz acaba şehirlerimiz? Yani Türkiye'deki eski şeylere baktığında, şehirlere ya da işte köylere çok güzelmiş. Biz sonradan rant için, maalesef para için, belli bir kesim zengin olsun diye bütün şehirlerimizi çirkin hale getirmiş olduk. Şu bina da çok güzel. Şimdi sahile iniyoruz. Bakar mısınız, sahilde deniz kalmamış. Çünkü buralarda gel git oluyor. Tekneler böyle kumun üstünde duruyor gibi olmuş. Bu arada Gülşah'ın kolunda bakın böyle bir kırmızı ejderha var. Ve kötü durumda, onu da söyleyelim de. ve Galler'in simgesi de o kırmızı ejderha. İngilizlerle savaşlarında yenen ejderhaymış kırmızı. Beyaz olan yenilen de İngilizleri temsil ediyormuş. Aynen. Şöyle bir bilgi de vereyim. Şimdi bayrakta yeşil ve beyaz var. Onun üstünde kırmızı dragon. O yeşil ve beyaz da Tudor hanedanını temsil ediyormuş. İngiltere'yi galiba 1500'lü yıllarda yöneten bir hanedan bu. Onların da kökeni Galler'miş. O yüzden bayrakta yeşil ve beyaz varmış. Buralarda güneş az olduğu için bakın böyle bir sunflower, yani güneş seven heykeli yapmışlar buraya. Güneşe ateş etmeyiniz, kanallarda çinmeyiniz. Şurada da plaj gibi bir şey var. Denize giriliyordur diye tahmin ediyorum buradan. Az önce muhabbet ederken Gülşah dedi ki burada bir ev alsam da 6 ay yaşasam mı diye, ya da kiralasam, Yani işte alsam da almam da ziyade. Ya yaşarım herhalde ya. Böyle çok tatlı bir havası var ama tabii yağmurlu, kasvetli zamanlarda ne kadar dayanırım Aynen. onu bilemem de. Ben kesin yaşayamam çünkü ben kasvetli havaya gelemiyorum. En fazla 2-3 gün kafayı dinleyeceğim derken kafayı da kırabilirsin, yiyebilirsin yani bilmiyorum. Ne kadar dayanıklısın sen, benim kadar seviyor musun? Çok seviyorum ama yani İşte. ne bileyim, böyle bir yalnız kalma kafası, bir izole olma hali, yeni bir kültürü tanıma falan derken 6 ay hızlı geçer gibi geldi. Diyorsun. Ama kışın bak burada insanda olmaz. Gerçi yaza denk getirsin. Telimizin hemen yanında böyle bir mekan var. Binasına da bayıldım. 1797 yılında burada bir de bir barış anlaşması imzalanmış. Hemen içine bakalım.
İçerisi biraz karanlık ama böyle çok keyifli bir terası var ve bayağı bir kalabalık. Sanki bütün kasaba buraya gelmiş gibi duruyor. Gülşah benden önce gelmişti. Bakalım nerede oturuyor. Bayağı keyifli bir mekan ya. Gülşah ne kadar güzel bir mekanmış burası. Ben de bayıldım ya. Şöyle manzarası da var. Şu tarafa da bakalım. Buraya gelmişken deniz ürünü yiyelim dedik çünkü sahil kasabasındayız ve Seafood Laksa diye böyle noodle'lı, makarnalı bir yiyecek söyledik. Deniz ürünleri de bu bölgeden, yani Galler'denmiş. Tam olarak hepsi buradan değilmiş ama bunun fiyatı 19,5 pound. Bira da 4,5 pound. Bakalım lezzet nasıl? Şöyle bir hemen merak ediyorum. Değişik bir sos var. Sosu güzel değil o kadar ama geri kalan evet farklı, değişik. Ama deniz ürünlerinin tadı güzel geldi. Az önce benim bilemediğim tadın ne olduğunu Gülşah buldu. Kişnişmiş. Kişniş değil mi? Severim bu arada. Benim hayatta aklıma gelmezdi kişniş, mişniş vesaire ama enteresan bir şekilde yedikçe hoşuma da gitti böyle bir. Değil mi Gülşah? Yedikçe güzelleşti gibi tat. Odaya bir gitmiştik, üstümüze bir şeyler alalım, hava serinledi diye. Uyuyakaldık. Vallahi o kadar yorulmuşuz ki ama günlerdir geziyoruz ülkelerin. Aynen. Neyse çok iyi geldi vallahi uyumak şu anda. Kendimize geldik. Geceye hazırız. Evet bak küçücük kasaba sanki bana çok eğlenecekmişiz gibi geliyor. Çünkü her yerde insan var. Partilemeye hazırlar gibi. Şu duvarda açan çiçeklere bakar mısınız? Ne kadar güzel olmuş. Mor mor böyle. Size de göstereyim dedim bunu. Geldiğimizden beri bayağı bir ses duyduğumuz şöyle bir mekan var burada. Buraya bir göz atalım dedik. Ne varmış ne yokmuş içeride diye. Çok da bir şey yokmuş. Bu arkada oturan grup var. Galiba herkes başka mekana geçmeye başladı. Hi. Hey. Bugün yemek yediğimiz Royal Oak'a bakalım yine. En çok insan burada var gibi. Burada da ortam böyle. Yoğun bir erkek nüfusu var. Ama kızların olduğu köşeler de var. Burada bir de başka bir şey de dikkatimi çekti. Yaşlılar hep eğleniyor Gülşah, fark ettin mi? Yani mekanlara gidiyoruz. Demin bir tane yanlışlıkla bir mekanın kapısını açtım. İçeriden full böyle 50 plus kadınlar günü gibi. ev gibiydi ama şeyde mekanda. Ama kafeymiş. İçeride içip eğleniyorlardı falan. Ne güzel yaşıyorlar bu hayatı. Keep and to protect. Winter joyride, the storm or more. Hofte der Mächte wibren, siede wagt die Umkompas, für den Allah, Oitjes aan de gebruik. Heen. En ik weet wel, Paul, Foppen. Burası gerçekten keyifli bir yer. Buralı bir arkadaş bize anlattı. Bütün Türk futbolcuları da biliyor. Keyif alıyorum ya ben burada gerçekten. Değil mi? Nihayet Galce konuşan birini buldum. Chloe. Şimdi bize Galce bir şeyler söyleyecek ama inşallah küfür etmez. I hope she won't swear at me. Hello, anyway, you Chloe. Mewn Royal Oak yn Abergwaun. Rydyn ni yn yfed cwrw dda iawn. Fe enw yw Chloe. Mae ffrind fi yn Thea. Mae hyn yn Jawl. Beth yw'r enw ti? What's your name? Orçun. Orçun. Fe enw yw Orçun. Hwyl fawr.
Arkadaşlar günaydın. Galler 2 günde en sevdiğim ülkelerden biri haline geldi. Bunda en önemli etken buranın insanı. Tam böyle Akdenizliler. Hatta bize çok benziyorlar Türklere. Böyle şey olarak hal, hareket, tavır. Bana şey gibi geldi. Dün Gülşah'da öyle dedim. İngiliz görünümlü Türkler gibiler böyle. Kadınların hal hareketleri de erkeklerin de birebir ben benzettim. Onun dışında bakar mısınız şu kasabanın güzelliğine, böyle masal gibi ve hava konusunda da çok şanslıyız. Belki o yüzden Galler hakkında hiçbir fikrim olmadığı bir ülkeydi futbol takımı dışında. Çünkü Türkiye'nin sürekli Galler milli futbol takımıyla maçları oluyor. Ama buraya gelip gördükten sonra çok sevdim. Tabii böyle hava her zaman böyle olmayabilir ama Ses ne ya? Güneşli havada gök gürülüyor. İmkanınız varsa gelin. Özellikle de Londra'da yaşayan Türklerin bence burayı gelip görmesi gerekiyor. Kahvaltı için dün uğradığımız ama çok da vakit geçirmediğimiz bu mekana gidiyoruz. İsmi Cove Corner. Gayet keyifli görünüyor. İçeriye de bakalım. Siparişlerim geldi. Her zaman olduğu gibi böyle çırpılmış yumurta söyledim. Bunun ücreti 8 pound. Americano 3.20. 160 TL falan ediyor galiba. Latte madde alırsanız da buralarda 3.5. O da herhalde 180 TL civarı. Yani Türkiye ile neredeyse aynı fiyatlar ama burada gelir çok daha yüksek. Bir de böyle kruvasan var bademli. Bu galiba 3.5 civarıydı. Gülşen'inkini de hemen birazdan göstereceğim. O lokal bir şey seçti. Bakalım tadı nasılmış. Biraz tuzu eksik. Hep tuzsuz getiriyorlar değil mi? Ekmekleri acayip güzel oluyor ya. Bu ekşi mayalı ekmek. Yani kötü yapanına denk gelmedim. Fiyatlar böyle kahvaltı yapmak istersiniz. Gülşah'ınki de böyle Galler kahvaltısı. Yumurtalı, sosisli, kuru fasulyeli, domatesli ve patatesli, mantarlı. Bakın dil konusuna burada Gallercesi yazıyor. Burada da İngilizcesi. Yani sadece yükleme içinmiş bu park alanı ve şuradaki tabelalarda da hemen göstereceğim. Bakın burada da hem İngilizce hem Galce yazıyor. Dün bayağı bir kişiyle sohbet ettik akşam vesaire. Şimdi bu dil konusu ilginç burada. Birçok kişi dili bilmese bile anlıyor. Şarkılarını biliyor. Böyle birkaç temel kelimeler falan biliniyor yani. Ama anlıyoruz dediler mesela hep o gençler ama konuşamıyorlarmış. Mesela tanıştıklarımızdan biri vardı, Richard. O mesela çocuklarına da bu dili öğretmiş, Galce'yi. İngilizce de konuşuyor ama daha aksanlı bir İngilizce mesela. Sen de dikkat edebildin mi? Sen onlar... Evet. Aslında ben onları daha kolay anlıyorum. Normal İngiliz aksanı şeyine göre. Sen de dümdüz Türkçe aksanı kullandığın için. Aynen. Benim de İngilizcem tam Türk aksanı. Neyse o mesela herkesin öğrenmesi gerektiğini savunuyor. Yani ülkede böyle bir kısım ki önemli bir kısım özellikle bu bölgelerde dilin öğrenilmesini istiyor. Ama başkent Cardiff'e vesaire gidince çok önemsemiyorlar gibi anladım. Ama genel olarak Galce bilmeyenleri dahi kendilerini İngilizlerden tamamen ayrı görüyorlar. Ben arada bir British falan diyorum mesela birkaç tane şey yaptı. Uyardı, British evet. Duydum onu. Biz British değiliz, biz Galliyiz diyorlar. Evet. Bu Türkçesi de bir tuhaf oluyor Galli deyince. Neyse böyle değişik, ilginç bir kültür. Sevdik biz burayı. İnşallah gelirseniz, yolunuz düşerse sizler de seversiniz. Burası da kasabanın Central Park'ı gibi. Küçücük kasaba bile zaten burası böyle doğa içinde bir yer. Ne kadar büyük, devasa bir park yapmışlar. Aileler mutlu şekilde vakit geçiriyor. Burada zipline varmış. Bir deneyelim bakalım. İnşallah becerebilirim. Hadi bismillah. 20 ağacı diyorum. Gın. Outlander dizisi İskoçya'da geçiyordu ama bunun gibi böyle taşlar vardı. Böyle bir yerden zamanda yolculuk yapıyorlardı. Şimdi burada süpermarket gördük. Kendimize yolluk alırken süpermarket fiyatlarını da inceleyelim. Market fiyatlarına baktığımda İskoçya'dan çok da farkı yok. Et olsun işte, peynir, tavuk, yumurta bu tarz şeyler Türkiye'den daha ucuz. Yumurta gerçi hemen hemen aynı fiyatlarda. Bazı meyveler Türkiye'den daha ucuz ama bazıları da daha pahalı. Onun dışında
Türkiye ile benzer gibi ama market fiyatları. Ama o bile yani düşündürücü, bizimle benzer olması gelir bu kadar yüksekken. Marketlerine bile bayrak asmışlar. Bakın her yere bayraklarını koyuyorlar. Konuda oldukça milliyetçiler. Bir seyahatin daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyif aldım. Galler'den, Cardiff'ten, Fishguard'dan. İnşallah size de sevdirebilmişimdir. Bu ülke 2 gün bence çok az ama bu 2 günde bile bana çok güzel izlenimler bıraktı. Özellikle insanı. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basarsanız ve sonrasında da kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Birleşik Krallık'tan ayrıca Londra videom da var. O da yayınlanacak. Onun dışında Interrail videom olacak. Onları da izleyebilirsiniz ve videonun altındaki açıklamaları da muhakkak okuyun derim. Çünkü daha detaylı bilgileri video altındaki açıklamada veriyorum. Mekan isimleri olsun vesaire. Otel linkleri oradan bakabilirsiniz.